Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan harika bir katmer tarifiyle geldim. Bu yöntemi ilk defa denememe rağmen gerçekten hayran oldum. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar, gerçekten lezzet de muhteşem oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Hamurumuzun güzel bir şekilde yoğrulması için ılık olmasına özen gösterelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum ve toplamda 1 tatlı kaşığı mayamı ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıp mayamın fermente olmasını sağlıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Bu tarifim için toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine devam edelim. Öncelikle bu şekilde hamurumu spatula ile karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamur yoğurma işlemini oldu bittiye getirmeyelim. Çok güzel bir şekilde yoğuralım. Evet, hamurumu leğenimin içinde güzelce toparladım ve yoğurma işlemine tezgahımın üzerinde devam ediyorum. Evet, hamurumu tezgahımın üzerinde de böyle 1-2 dakika yoğurduktan sonra şöyle güzelce toparlıyorum. Toparlamış olduğum hamurumu hiç tezgahımdan kaldırmadan üzerini kapatıp şöyle bir 3-4 dakika dinlenmeye alacağım. Bu hamur dinlendirme işlemlerini çok seviyorum arkadaşlar. O arada dağılmış olan mutfağımızı toparlıyoruz. Evet, şöyle bir 3-4 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu tekrardan şöyle güzelce bir ovuyorum ve hamurumu 2 eşit parçaya bölüp silindir haline getireceğim ve göz kararı parçaları koparıp avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturacağım. Hamurumu bezelerken birazcık undan yardım alıyorum. Bu şekilde göz kararı parçalara koparıp avuç içi büyüklüğünde bezelerimi oluşturuyorum. Bu hamurumdan toplamda 7 adet katmer oluşturdum. Siz tavanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bezeleri daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde bezelerimi yaptım. Hazırladığım borcamın içine aşağı yukarı 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım. Bezelerimi borcamın içine alıyorum ve borcamın içerisindeki sıvı yağla bezelerimi yağlıyorum. Yağın her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Bu şekilde bütün bezelerimi aldım, hazırladım. Üzerine bir poşet geçiriyorum ve 10-15 dakika bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Bu tarifimizde oklava veya merdane kullanmayacağız arkadaşlar. Tamamen elimizle yapacağız. Oklava ya da merdane kullanmadan gözleme olur mu demeyin. Sonucu görünce gerçekten şaşıracaksınız. Evet, 10-15 dakika bu şekilde bezelerimi dinlendirdim. Dinlendirmiş olduğum bezelerimden bir tanesini alıyorum. Tezgahımı hafif bir şekilde yağladım. Ve bu şekilde elimle çekiştirerek açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlendiği için gerçekten dakikalar içerisinde açıldı. Evet, hamurumuzun bu kadar açılması yeterli arkadaşlar. Ben içerisi için aşağı yukarı 150-200 gram kadar tereyağı erittim. Eritmiş olduğum tereyağımı açmış olduğum yufkamın içerisine sürüyorum. Ve şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıp bir kenara kaldırıyorum. Tereyağımızın çok sıcak olmamasına özen gösterelim arkadaşlar. Aksi halde hamurumuzu çürütür, güzel sonuçlar alamayız. Tereyağımızın mutlaka soğuk veya ılık, elimizi yakmayacak düzeyde ılık olmasına özen gösterelim. Evet, yufkamın iki ucunu bir araya getirdim, katlamalar yaptım ve görmüş olduğunuz gibi rulo haline getiriyorum. Sona kalan ucunu da alt kısmına katlayıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak.
Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım. Bu şekilde hazırlamış olduğum hamurlarımı yine borcamıma alıyorum. Üzerini kapatacağım ve buzdolabımın buzluk bölümünde 20 dakika bekleteceğim. İçerisindeki yağının donmasını sağlayacağım. Üzerini de kapatıyorum kuruma olmaması için. Buzdolabımın buzluk kısmına 20 dakika dinlenmeye alıyorum. Evet, 20 dakikanın sonunda hamurlarımı çıkartıyorum. Ve oklava merdane kullanmadan elimle açma işlemine devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, gerçekten elinizi dokunmadan hemen açılıyor. Oklavaya merdaneye gerek yok. Gerçekten dakikalar içerisinde yapılacak en güzel katmer diye düşünüyorum. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Hamuru açamam, yapamam, beceremem diyenlerin bile gözü kapalı yapabileceği harika bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, bütün hamurlarımı bu şekilde açıyorum ve pişirme işlemine geçiyorum. Bu şekilde tavamı ısıttım ve içerisine yapmış olduğum katmerimi aldım. Tekrardan yüzüne yağ sürüyorum arkadaşlar, daha güzel kızarması için. Katmerlerimiz tazeyken, hani tam üzeri kızarmadan yağsını mutlaka sürelim. Ve katmerlerimizi çok harlı ateşte pişirmeyelim. Benim tavam büyük olduğu için büyük göz ocak kullandım, fakat altı tamamen açık değil. Çok harlı ateşte pişen gözlemelerin içerisi hamur kalır arkadaşlar. Yüzü çabuk pişer. İçerisini çekmeden pişer. Çok kısık ateşte pişen gözlemelerimiz de çok kuru olur. O yüzden ocağımızın mutlaka orta gözünde ya da benim gibi büyük gözünü kullanıyorsanız altını tamamen açmayın arkadaşlar. Tüm tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de elimden geldiği kadar bütün püf noktalarını ayrıntılı bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, bu şekilde yağlayarak birkaç tur çevire çevire çok güzel bir şekilde katmerlerimizi pişiriyoruz. Bu katmerlerimizi hemen yapıp tüketebileceğimiz gibi pişirdikten sonra soğuyan katmerleri buzdolabımızın buzluk kısmında muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bütün katmerlerimi yaptım, hazırladım. Görüntüsü bu şekilde. Şu şekilde iç kıvamında, iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsü, tadı, lezzeti muhteşem oldu. Tel tel ayrılan harika bir tarif. Görüyorsunuz arkadaşlar, asla bir hamurlaşma yok. Oklava merdane kullanmadan yapılabileceklerin en güzeli. Evet arkadaşlar, siz katmerlerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.